O zaman ilk sorudan başlayalım. İlk olarak genel bir tablo çizmek gerekirse COP28 için yorumlarınız neler? Geçtiğimiz senelerle kıyasla nasıl bir zirveyi geride bıraktık? Biraz yorumlar mısınız? COP28 için genel olarak yorumum hani iyi ve kötü çıktıları var aslında. Beklediğimiz gibi gitmeyen çok şey de var. Ama işte ilk kez fosil yakıtların bir sonuç metninde yer alması gibi çok önemli gelişmeler de var. Ama bana kalırsa COP'ların genel durumu biraz böyle. Aslında bizim sivil toplum olarak erişimimiz olan en üst düzey müzakere alanı COP. O yüzden önemli ama şeyi unutmamak gerekiyor. Bir mücadelenin başlangıcı ya da sonucu değil aslında bir adımla sadece bir parçası. Bunu da hatırlayarak yani baktığımızda geçmişteki tüm COP'larda da yani çok iyi çıktılar da var aslında bir şeyleri ileri taşıyan hem devletlere hem şirketlere hem sivil topluma neyin ne tarafa gideceğine dair sinyal veren çıktılar da her zaman var. Ama hiçbir zaman da bir COP çıktısı bizi kurtaracak bir yere doğru evrilmiyor. Çünkü zaten işte pek çok kirletici devletin çok güçlü şekilde yer aldığı, fosil yakıt şirketlerinin katıldığı ve temsil edildiği bir alan. Ama COP28 özelinde bakarsak yani küresel durum değerlendirmesi çıktısı önemli bir çıktıydı. Çok iyi bir çıktı elde ettik diyemeyiz. Ama yani bir savaşı kaybettik. İşte çok kötü bir çıktısı var da denemez bence. Siz genel olarak mutlusunuz gördüğüm kadarıyla. Yani genel olarak umutluyum. Evet ama umudum şeyle ilgili değil. COP'larla ilgili değil. Yani COP'un açıkçası bir adım olduğunu ve orada kendimizi savunmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama bir COP çıktısında işte beklediğimiz şeyleri elde edemedik diye iklim eylemi kaybetmiş veya işte çok geriye düşmüş veya toparlayamayacak değil diye düşünüyorum. O yüzden hani COP'ta örneğin işte fosil yakıtların e, terk edilmesi, kullanımının bırakılmasının yer alması sonuç metninde gibi bir talebimiz vardı. Bu şekilde gerçekleşmedi. Bu bir kayıp mı? Evet. Ama işte fosil yakıtlar ilk kez metninde yer aldı. Bu da bir kazanım mı? Evet. Yani sonuçlarına baktığımızda gelmiş geçmiş şey gibi yorumlar oluyor. İşte şimdiye kadarki en kötü COP çıktısı yok. Mesela öyle düşünmüyorum ben. Yani diğer COP'larla karşılaştırdığımızda da çok kötü geçen bir süreç olduğunu düşünmüyorum. İkinci sorumuz geliyor. Sivil toplumun COP28 beklentileri nelerdi ve bu beklentilerin ne kadarı karşılık buldu? Ya sivil toplumun çalışma alanlarına göre tabii çok farklı farklı beklentileri oluyor. Benim çalıştığım kurum örneğin Avrupa İklim Eylemi Ağı biraz daha işte Avrupa Birliği'nin neler yapacağını ya da Batı Balkanları ya da Türkiye'nin yapacaklarına dair beklentileri oluyor. İşte küresel güneyin farklı beklentileri oluyor. Örneğin doğa koruma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının farklı beklentileri oluyor. Ama ben kendi çalıştığım alandan bakarak söyleyebilirsem ee, bu yıl bir ana beklentimiz küresel durum değerlendirmesinin bu yıl sonucu ilk kez değerlendirmesi yapılan küresel durum değerlendirmesinin bize iyi bir yol haritası vermesi ve iyi bir çıktısı olmasıydı ve bu metinde mümkünse fosil yakıtlardan çıkışın yer almasıydı. Fosil yakıtlardan çıkış yer almadı ama ilk kez fosil yakıtların azaltımı bir sonuç metninde yer aldı. Bu hiç azımsanacak bir şey değil. Yani bunu karşılanmışça yakın bir beklenti olarak görebiliriz bence. Bunun dışında düşünüyorum ne vardı diye kayıp ve hasar fonunun işler hale gelmesiydi. Kayıp ve hasar fonu da işler hale geldi ama talep ettiğimiz ve beklediğimiz şekilde işler hale gelmedi. Eksiklerle işler hale geldi. Yine de bir beklentimiz buydu. E, Çok daha tabii iddialı azaltım, uyum gibi hedeflerin olması da sivil toplumun beklentisiydi. Yani örneğin işte yenilenebilir enerjinin 2030 yılına kadar 3 katına çıkarılması ve enerji veriminin 2 katına çıkarılması gibi yüksek hedefli sözleşmeler, anlaşmalar da yapıldı ama yine tam beklediğimiz şekilde gelişen çok yüksek hedefler olmadı. Küresel durum değerlendirmesine ufak bir ek yapmak istiyorum. Yani küresel durum değerlendirmesinin Paris Anlaşması oluşturulurken Paris Anlaşması'nda karar verilen bir süreç.
şunu yapması gerekiyordu. Bugünkü durumda işte bütün azaltım çalışmalarıyla, uyum çalışmalarıyla geldiğimiz noktayı değerlendirip sonrası için de bir yol haritası varması gerekiyordu. Ve bu yol haritasında işte azaltım, uyum, finansman, uluslararası işbirliği vesaire her şeyi teknik altyapı ve teknik ihtiyaçlar her şeyi içermesi ve birbirine bağlaması gerekiyordu. Bu yol haritası ciddi şekilde bence eksik kaldı. Özellikle finansman tarafı eksik kaldı. Ve genel olarak bu COP'un en büyük eksiği de finansmandı diyebilirim. Finansman sözleri, fon sözleri, gelişmiş ülkelerin yapmaları gereken aslında borçları, ödemeleri gereken iklim borçları ciddi şekilde eksik kaldı. Umuyorum bu da senenin, gelecek yılın ana konusu olacak ve umarım daha iyi gelişmeler kaydederiz gelecek yıl bu konuda. Teşekkürler. Yani ileriye dönük hedefler var ama çok yetersiz şu anda. Evet, çok yetersiz. Örneğin kayıp ve hasar fonunda kayıp ve hasar için ödemeleri gereken meblağ milyar dolarlar e, bazında. Ama sadece 800 milyon dolar gibi bir gönüllü aktarım yapılabildi. Onun dışında gelişmiş ülkelerin daha önce söz verdiği her yıl 100 milyar dolarlık bir iklim finansmanı var. Bunu henüz tamamını ödemediler geçtiğimiz yıllarda 2020'de, 2021'de ve 2022'de bu sözlerini yerine getirmediler ve sivil toplum ve gelişmekte olan ülkelerin talebi önce bu sözlerini yerine getirmeleri ve geçmiş yıllardaki eksik ödedikleri borçlarını da ödemeleriydi. Bu konuda da yani ödeyeceklerine dair bir ibare yer aldı küresel durum değerlendirmesi çıktısında ama ödemeye dair henüz eyleme geçmediler. Yine finansman konusunda işte vergilendirme yoluyla finansmanın artık hayata geçmesi gibi bir talebi vardı hem sivil toplumun hem küresel güneyin. Bu da ilk kez küresel durum değerlendirmesinde ilk kez iklim finansmanı için vergilendirmeden bahsedildi. Vergilendirmenin adı ilk kez geçti. Bu da önemli bir adımdı. Ama daha buna dair bir işler haline getirmek için bir şey yapılmadı. Kayıp ve hasarda da yine vergilendirmeyle finansmanın eklenmesi talep ediliyordu ama bu da olmadı. Öyle. Son 2 senedir aslında COP biraz daha baskıcı hükümetler tarafından yönetilen yerlerde yapılıyor. Seneye de yine Azerbaycan'da olacak. Sivil toplumun bunun üzerine bir tepkisi de var. Sadece hani baskıcı yerlerde yapılması üzerine değil ama COP'un işlevselliği üzerine de bir eleştirisi var. Burada işte COP'tan geri çekilmesi, boykot yapılması, alternatif bir COP'un oluşturulması. Bu alanlarda ne düşünüyorsunuz? Alternatif bir alan çözüm olabilir mi? Alternatif bir alan oluşturulmasını çok kıymetli buluyorum. Öncelikle. Yani zaten biz aslında bu alanda da alternatifini oluşturabildiğimiz kadar bence güçlü oluyoruz. Başka bir alternatifin oluşması bize COP'ta da ciddi şekilde güç veriyor. Ve alternatifin oluşması ve bizi tek bir seçeneğe mecbur bırakmayacak kadar güçlenmesi çok kıymetli olur. Ama bu kadar güçlenene kadar da alternatifi zaten sivil toplumun bir araya geldiği, politika ürettiği, dayanıştığı bir alan oluyor. Bu yüzden alternatifinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Boykot konusunda yani şu anda çok boykot tartışması mümkün ve gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü şu an alternatifini oluşturmak evet kıymetli ama bunu henüz yapmış değiliz. Ve bu yüzden bizim erişebildiğimiz en üst düzey müzakere alanını devletlerle doğrudan temas ve etkileme alanımızı kaybetmemiz bence şu anda söz konusu olamaz. COP doğru tasarlanmış bir alan mı? Değil. Bizim istediğimiz gibi yürüyen bir alan mı? Bu da değil. Eşitlikçi bir alan da değil vesaire. Yani zaten bugüne kadar var olan ve iklim krizini bir noktaya getiren bütün eşitsizlikleri yaratan sistem içinde tasarlanmış bir alan. Bu yüzden istediğimiz gibi bir alan kesinlikle değil. Ama örneğin küresel güney ülkeleri mesela küçük ada devletleri buraya gelip işte ülkeleri sular altında kalırken burada bu mücadeleyi veriyorsa bizim çekilme gibi, onları yalnız bırakma gibi bir hakkımız olmadığını düşünüyorum. Bunun dışında da şu anda oradan çekildiğimizde maalesef meşruiyetini kaybedecek ve dağılacak bir alan da olmadığını düşünüyorum. Bugün 2400'ün üzerinde fosil yakıt temsilcisi COP28'e katılmış.
onlar bu kadar saldırganca ellerinde tutmaya, bu alanı ele geçirmeye çalışırken yine çekilme lüksümüzün, boş bırakma lüksümüzün olmadığını düşünüyorum. Bu da şeyi hatırlatıyor bana, bu yılın küresel durum değerlendirmesi metni çıkarken bu yıl sivil toplumun sloganlarından bir tanesi Hold the Line'dı. Safları terk etmiyoruz olarak çevrilebilir sanırım Türkçe. Yani bizim bu safları terk etmek gibi bir seçeneğimiz şu anda yok diye düşünüyorum. Bir de şey sormuştunuz sanırım, baskıcı hükümetlerde baskıcı hükümetlerin yönetiminde yapılması tabii ki etkiliyor. Yani örneğin son 2 yıldır halkların yürüyüşü yapılmıyor. Son 2 yıldır biz COP'a giderken ciddi şekilde tehdit altında hissediyoruz. Çok fazla güvenlik önlemi planlamamız gerekiyor. COP alanı içindeki eylemlerde çok fazla sınırlama var. Sloganlar, söylediğimiz her şey, kişi sayısı vesaire hepsi kısıtlanıyor. Ve şöyle bir tehdit de oluyor aslında. İşte siz gittiğinizde burada kalan aktivistler daha ciddi sorunlarla karşılaşabilir bu kurallara uymazsanız gibi bir tehdit de oluyor. Yani baskıcı hükümetlerde yapılması sivil toplumun işini elbette zorlaştırıyor ama bunun çaresinin bu baskıcı hükümetleri yok saymak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Mısır'da bir yandan da orada zaten var olan insan hakları ihlallerini gündeme getirmek için oradaki aktivistler COP'u kullanmıştı bir uluslararası duyulma aracı olarak. O yüzden hani COP orada yapılsa da yapılmasa da Azerbaycan bütün baskıcılığıyla, bütün tek adam yönetimiyle vesaire orada duruyor olacak. Yani bunu mümkün olduğunca direnerek, geri adım atmayarak lehimize çevirmeye çalışmamız ve oradaki aktivistlere bir desteğe dönüştürmeye çalışmamız da kıymetli olur diye düşünüyorum. Ama elbette hem orada eylemsellik olarak sivil toplumun işini zorlaştırıyor hem de COP'un ev sahibi olan hükümet aynı zamanda zirvenin yöneticisi oluyor ve sonuç metninin koordinasyonu da bu hükümetin, bu ülkenin seçtiği yöneticide oluyor. O da örneğin bu yıl çıkan tartışmalar gibi işte bir fosil yakıt şirketinin CEO'su COP başkanlığı yaptı. Bu da çok ciddi tartışmalara yol açtı. Bunun gibi tartışmalara da yol açıyor ama bu ülkeler var ve biz orada olsak da olmasak da COP orada olmasa da olmasa da var. Belki bu hem sivil topluma da şunu tekrar hatırlatabilir, yani işte baskıcı hükümetler, işte savaş durumları vesaire iklim eyleminden bağımsız değil aslında. Bu da belki bizim mücadelemizi güçlendirmemize, birleştirmemize fayda sağlayabilir diye umabiliriz sanırım. Kayıp zarar fonu ve fosil yakıtlar bu sene ön plana çıkan başlıklar arasındaydı. Bu sene alınan kararları nasıl yorumluyorsunuz? Fosil yakıtların bu sene karar metnine girmesi çok önemliydi. Çünkü COP şöyle bir zirveydi. İşte COP 26'ya kadar sanırım. Bir azaltımdan bahsediliyor. Sera gazlarını azaltmamız gerekiyor ve bunun üzerine bir zirve yapılıyor. Fakat bunun ana kaynağı olan fosil yakıtlar tartışılmıyor. Yani şey gibi örnekler kullanırlar genelde sivil toplumda, çok uygun bence. İşte akciğer kanseri üzerine bir zirve yapıyorsunuz ve bunun nedenlerinin azaltılması gerektiğinden bahsediyorsunuz ve tütünün adı geçmiyor ve sigara şirketleri de orada ve tütünün adının geçmemesi gerektiğini söylüyorlar. Bunun gibi bir şeydi. Ve COP26'da ilk kez kömür bir sonuç metninde yer aldı. Sera gazı kaynağı olarak adı geçti. Ve bu yılda COP28'de de sonunda fosil yakıtlar yer aldı. Fosil yakıtlardan çıkış şeklinde yer almasıyla aslında beklentimiz ve umudumuz öyle yer almadı. Fosil yakıtların azaltılması şeklinde yer aldı ama bu da çok önemli bir adım, çok önemli bir kazanım. Çünkü bu gerçekten sivil toplumun yıllar süren mücadelesi sonucunda oldu. Ve aynı zamanda işte fosil yakıt şirketlerinin karşı çabasına rağmen oldu. Çok ciddi, ellerindeki parayla çok ciddi bir karşı çaba vermelerine rağmen oldu. Bu çok kıymetli. Bu aynı zamanda şunu da yapıyor. Şirketlere ve devletlere geleceğe dair hani bir nasıl diyeyim, ufak bir ön izleme vermiş gibi oluyor. Yani artık fosil yakıtlarda değil gelecek. Yani buraya doğru yönelmeyin mesajını vermiş oluyor aslında. Bu da azımsanacak bir şey değil. Kayıp ve hasar fonuna gelirsek, kayıp ve hasar fonu COP27'de oluşturulmasına karar verildi geçen yıl.
Geçen yıla kadar COP'un ajandasına, tartışma gündemine alınmıyordu kayıp beyaz fonu. O kadar zor bir konuydu. Ve geçen yıl zaten şey diye bahsedildi. Sivil toplumun 30 yıllık en büyük kazanımıdır diye bahsedildi. Bence gerçekten öyle. Çünkü kayıp beyaz fonu şunu dedirtmiş oluyor gelişmiş ülkelere. Biz iklim krizinin sorumlusuyuz ve size verdiğimiz paraları biz yardım olarak değil, borcun geri ödemesi olarak veriyoruz. Çünkü bu krizden ve yaşadığımız kayıp ve hasardan biz sorumluyuzu kabul ettirmiş oluyor. Ve gelişmiş ülkeler bunu yapmamak için gerçekten çok direndi. Kayıp ve hasardan bahsetmemek için, adaptasyondan bahsetmemek için, işte bütün fonları azaltma vermek için çok direndiler. O yüzden çok tarihi bir kazanım kayıp ve hasar fonu. Şu anda çok yetersiz şekilde oluşturuldu bu fon. Birincisi bizim talebimiz bu fona yapılacak katkıların gönüllülük esasına göre değil de belli bir hedefe yönelik şekilde işte bu yıl şu kadar para toplanacak şeklinde olması. Bu olmadı. Gönüllülük esasına göre oldu ve çok az bir para toplandı. İkincisi vergilendirmenin eklenmesiydi. Örneğin işte fosil yakıt şirketlerinden, kirletici finansal işlemlerden, en zengin %1'den alınacak vergilerin bir kısmının bu fona aktarılmasıydı. Bu da olmadı. Bir diğer sıkıntısı fonun ev sahipliği Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi'nde de Dünya Bankası'nda olacak geçici süreyle 4 yıllığına. Bu da şu demek, yani bu fona katkı yapması gereken en zengin ülkeler aslında Dünya Bankası'nın da en büyük hissedarları hem de Dünya Bankası bu fonun yararlanıcısı olacak ülkelerde çok aktif ve adil bir şekilde aslında işleyen bir şey değil. Dolayısıyla bu erişim sıkıntılarına da yol açabilir. Yani fon çok fazla aksaklık oluşmuş oldu. Ama bu fonun oluşması çok ciddi bir kazanım ve önümüzdeki yıllarda bu fona ihtiyaç olduğunda, işte iklim krizi kaynaklı bir felaket yaşandığında da nasıl işlediğini daha iyi göreceğiz. Nasıl işlediğini gördükten sonra belki bu fona olan bu fonu talep etmeye yönelik çaba da artarak fonda güçlenebilir. Yani çaba artarak diyorum bu arada ama yani sivil toplumun gerçekten uzun yıllardır en büyük çabasıydı kayıp ve hasar fonu ve küresel dünya ülkelerinin ve büyük bir kazanımla da sonuçlandı. Peki bu fondan bahsettik. Türkiye'nin de bu fondan yararlanma gibi bir isteği, talebi oldu. Bu bağlamdan yola çıkarak son sorumuza da gelelim. Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye evet bu fondan yararlanmak istediğini açıkladı. Çok ayıptı. Yani gerçekten başka ne denebilir bilmiyorum. Gerçekten diplomasi adına bir kayıptı. Bir utanç anıydı bence Türkiye'nin bu fondan yararlanma talebi. E, Bu fon iklim krizinden en çok etkilenen ve katkısı en az olan ülkelere verilen bir fon. Türkiye evet iklim krizinden ciddi şekilde etkilenen bir ülke ama aynı zamanda dünyanın en büyük 15. emisyon sahibi ülkesi. Yani bu fona uygun bir ülke değil. Bu fona herhangi bir açıdan bu fondan para talep edebilecek bir ülke değil. Türkiye'nin para talep edebileceği aslında başka fonlar var. Örneğin adil geçiş üzerine fonlar var. Fakat Türkiye bir iklim politikası da aslında şu anda olmayan bir ülke. Çünkü işte bütün ülkeler neredeyse bugün emisyonlarını azaltmaya başlamışken bu konuda işte ya da en fazla yükseltecekleri yılı 2030 öncesi belirlemişken Türkiye 2030'a kadar 2020 oranla emisyonlarını yaklaşık %33 arttırmayı planlıyor ve 2038'e kadar da emisyonlarını arttıracağını söylüyor. Yani böyle bir ülkenin aslında iklim krizinden etkileniyoruz demesi anlamsız zaten çünkü iklim krizine karşı gösterilen ortak çabaya herhangi bir şekilde katılmıyor. Bu yüzden çok garip bir durumdu Türkiye'nin kayıp fonundan para istemesi ve alamayacağı da çok açık aslında. Neden böyle bir şey yaptılar bilmiyoruz. Onun dışında Türkiye bu yıl imzalanan yenilenebilir enerjinin 3 katına, enerji veriminin 2 katına çıkarılmasına dair sözleşmeye katılmayan tek Avrupa ülkesi oldu. Ki Türkiye'nin kendi ulusal enerji planında aslında neredeyse buna yakın bir hedefi var. Yani buna katılmaması da Türkiye için mantıklı bir karar değildi. İşte kömürden çıkış için çalışan kömürün ötesinde koalisyonuna katılmayan 5 Avrupa ülkesinden bir tanesi oldu. Aynı zamanda şunu da duyduk. Küresel durum değerlendirmesi tartışmalarında Türkiye fosil yakıtların kademeli azaltımına, fosil yakıtlardan çıkışa
karşı çıkan 4 ülkeden bir tanesiymiş. Diğerleri Rusya, Suudi Arabistan ve Irak. Yani petrolü ve gazı olan ülkeler. Türkiye'nin bu karşı çıkışı da çok yersiz. Bunu peki ekonomik bir durum için mi yapıyor? Bu da değil. Örneğin biz sanırım 17 tane sayıyı yanlış söylüyor olabilirim. Türkiye'deki iklim üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda bir kampanya başlattık. 1,5derece.com isimli bir sitede 2030 iklim hedefi kampanyası. Bu kampanyada Türkiye'nin 2030'a kadar 2020'ye oranla emisyonlarını %35 azaltması gerektiğini ve bunun Türkiye için mümkün ve başarılabilir ve aynı zamanda verimli olacağını da söylüyoruz. Ve bu kampanya içinde bu azaltımın nasıl yapılabileceğine dair bir yol haritası da var ve aynı zamanda ekonomik olarak Türkiye'nin nasıl faydası olduğunu da çok ayrıntılı raporlarla paylaştık aslında. Türkiye'de böyle bir azaltım çabasının ve öncelikle enerjide bir dönüşümün, işte elektrik üretim fiyatlarını düşürerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlayabileceğini, yenilenebilir enerji yatırımlarının işsizlikle mücadeleye katkı sağlayabileceğini, aynı zamanda kömür kaynaklı ülke için sağlık maliyetinin ciddi şekilde düşeceğini ve benzeri adımları anlatarak aslında ekonomik olarak nasıl faydalı olacağını da anlatıp böyle bir kampanya çağrısı yaptık. Ama Türkiye'nin henüz böyle bir azaltım planı yok. O yüzden COP'taki hem normal genel olarak iklim politikalarının çok sağlıklı olmadığını söyleyebiliriz sanırım. Çok teşekkürler. Son olarak Teşekkür eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gelecekle alakalı, COP29'la alakalı belki olarak. Yani COP29'la alakalı birkaç şey söyleyebilirim. COP29 yeni ortak sayısal hedef adı verilen yeni iklim finansmanının belirleneceği yıl. Gelecek yıl COP29'da 2025 sonrası iklim finansmanının nasıl olacağı tartışılacak. O açıdan hani bu senenin eksik kalan finansman konusuna en çok odaklanılan yıl olacak diye düşünüyorum COP29. Bunun dışında adil geçiş konusuna odaklanılacağını düşünüyorum ve umuyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Azerbaycan'da yapılacak. Azerbaycan çok baskıcı bir hükümet ve COP'tan önce muhtemelen Azerbaycan'da bir seçim yapılmış olacak ve Aliyev tekrar seçilmiş olacak ve yeni bir seçilmişliğin verdiği rahatlıkla daha da baskıcı bir hükümetle karşılaşabiliriz. Aktivistlerin, gazetecilerin, işte muhalefet siyasetçilerin ciddi tehdit altında ve hapiste olduğu bir ülke. Yani çok kolay olmayan bir COP olacaktır diye düşünüyorum ama finansman aslında COP'ların da iklim eyleminde en kilit noktalarından bir tanesi. Yani gelişmekte olan ülkelerin azaltım çalışmalarını hızlandırabilmesi için gelişmiş olan ülkelerden bir son desteği almaları gerekiyor. Buna hem ihtiyaçları var, bu hem hakları. Umarım COP29'da bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedilebilir. Çok teşekkürler. Yani katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ve elimden başka bir şey olursa yardım etmek isterim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim.